Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere gördüğünüz bu güzel bandana modelinin anlatımını yapacağım. Yapımı çok kolay, kullanımı da çok rahat. Bandanalar arasında yani en rahat kullanımı olan bir bandana modeli. Gördüğünüz şu ön kısmı, burayı sık iğne ile geçeceğiz. Daha düz bir görüntüsü olacak. Şu orta kısmından su taşı yolumuz var. Kenarlarını yine salkım örgüm çiçeklerle örüp süsleyeceğiz bandanamızı. Hemen başlamak istiyorum. Malzeme bilgisini vererek, bakın çok hafif, çok güzel, rahat kullanım olan bir bandana modeli. Yapımı da çok kolay. İpim yine koton bir ip kullandım. Ben bu ipin rengini çok seviyorum. Şöyle, eğer isterseniz bu ipin renginden örmek isterseniz de bakın, ipin renk numarası burada. Kullanımı da ipin örümü de çok rahat bir ip. Koton, farklı markaların koton ipleriyle de çalışabilirsiniz. Yine 2,5 milim bir tığ kullandım. Ben bandanamı tamamını bu şekilde ebat olarak tamamladım. Sadece kenarlarının oyası, bağcıkları ve şu ön kısmına gideceğimiz sık iğne sırası kaldı. Şimdi başlangıcını biz ipimin ayrı bir iple yapacağım. Başlangıcını arttırmalı yine model, çözmesi çok kolay. Birkaç sıra sizlere gösterdikten sonra diğer aşamalarını birlikte öreceğiz bandananın. Hemen şöyle ipimi alacağım. Bandanamı da kenara şöyle koymak istiyorum. Evet, öncelikle sihirli bir halka ile başlıyoruz. Şöyle ipi parmağıma dolayıp bir ilmek çıkardım alttan. 1 2 3 zincir çektim ilk etapta. Şimdi bu boşluğa çektiğim 3 zincirden sonra toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağım. İlk etapta böyle yapacağım ki şu kısım daha düz bir görüntü olsun bu modelde. Çünkü ördükçe şöyle sivrilmiş duruyor. Tam bandana formunu almadığı için ben böyle başlangıcını bu şekilde yaptım. 3 zincir çektim. 3 zincir çektikten sonra toplamda 6 adet 2 seferde çıktığım ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincirle, 3 zincirle birlikte 7 tane olmuş olacak. Şöyle ipimizi sıkılaştıralım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Geriye döndüm, çevirdim örgümü. Hemen dibine, yani alt sıradaki ilk trabzan tepesine tığımı 2 kez dolayacağım. Bundan sonra sadece ilk 7 trabzanımızı şu sırada 2 tane ikili trabzanla yaptık. Bundan sonrası hep 2 kez dolayıp üçlü trabzan olarak devam edeceğiz. 2 kez doladım. Hemen yine aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. Yine aynı yere üçüncü trabzanımı yaptım. Çektiğim 4 zincirle birlikte 4 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Arada bir zincir çektim. 1 2 atlıyorum. Ve üçüncü trabzan tepesine 1 2 3 4 arada 2 zincir, yine aynı yuvaya 4 tane yine üçlü trabzan, tığımıza 2 kez dolayıp 3 seferde çıkıyoruz. Bunun formunun ön kısmının düz olması için, yani şu kısım baş önüne gelecek, üst tarafa düz olan kısmı olacak bandanamızın. İkili trabzanla da denediğim, aralardaki zincir sayılarıyla da çok oynadım, çok kez yapıp söktüm, ama en güzel, en düz formu bu şekilde oldu arkadaşlar. O yüzden de, ama siz daha iyisini yapabilirseniz buna da diyecek bir sözüm yok. Şöyle hemen ne yaptık? Bir zincir çekmiştik. Tam bu iki trabzan atlayıp ortaya 4
tane üçlü trabzan, arada 2 zincir, yine 4 tane aynı yuvaya üçlü trabzan. Şimdi yine tekrar burada bir zincir çekmiştik, yine bir zincir çekip iki kez tığımı, ipimi dolayıp bir iki tane atlayıp bu 4 zincir çekmiştim tam köşedeki bu 4 zincirin tam tepesine yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Artırımlarımız bu şekilde bandlarımızın istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim. Küçük çocuklar için yapacaksanız da bu artırımlarınızı daha eksik yaparak sıra sayılarına küçük yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve yine örgümü çevirdim. Bakın bizim bu o kısım bandanamızın ön tarafı olacak. Bu kısımda yine arkaya doğru şekil alan kenarlar olacak. Hemen tekrar iki kez doladım ve hemen dibindeki bir alt sıradaki şu 4 tane trabzan görüntüsü buradaki 4 zincirlik kısmın tam tepesine batıyoruz. Sıradaki yani ilk trabzan tepesine. Yine buraya aynı noktaya başta çektiğimiz 4 zincirden sonra 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 seferde çıkıyoruz. Çektiğimiz 4 zincirle birlikte 4 tane trabzanımız oluyor. Arada yine bir zincir çektim. Yine iki kez tığımı dolayıp buradaki ortada görünen alt sırada oluşturduğumuz bu bir zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa geçiş yapıyoruz. Yine üçlü trabzanla. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar bir V oluşturacağım. Bakın üçlü trabzan yaptım. Bir V oluşturduk. Burada arttırmalarımız bu şekilde ilerleyecek. Yine bir zincir çekiyorum. Sadece şu V'leri oluşturduğumuz kısımlarda 2 zincir çekeceğiz. Aralarda bir zincir çekiyorum. Yine tam ortadaki su taşı yolumuzun bu boşluğuna yine üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Yani bir su taşı modeli oluşturacağız. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 4 yine arada 2 zincir çektim. Yine 4 tane üçlü trabzan. Bu orta yolu, orta modelimiz sürekli bu şekilde devam edecek. Ben toplamda 16 tane su taşı, şu ilk 7 trabzan dahil 16 sıra yaptım burayı. 49 santim uzunluğu, şu kısmı 49 santim uzunluğunda olduğu ideal. Daha eksik de yapabilirsiniz sıra sayılarını azaltarak. Bir zincir çektim, tekrar alt sırada bir zincirle oluşturdum bu yuvaya yine üçlü trabzan. Hemen burada da bir tane iki zincir çekerek bir V oluşturuyoruz. Yine 3 seferde çıktım, bakın. Yine bir zincir, hemen iki kez başını dolayıp 1 2 3. trabzan tepesine arkadaşlar batacağım. Bundan sonra direkt, yani bu 4 zincir tepesine batmayacağım. Direkt 3. şöyle yakından göstereyim. 1 2 3. trabzan tepesine batarak buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine köşe kenar kısmına. Çok güzel bir model. Hemen 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde burası düz bir şekilde ilerleyecek. Bizim artırmalarımız bandanamızın yan kısımları. Hemen 4 zincir çektim ve yine çevirdim örgümü. İki kez başına dolayıp hemen dibine, yani ilk trabzan tepesine yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz aynı yere. Evet, şimdi yine artırmalarımız olacak. Bir zincir çektim. Burada bir tane V'miz oldu. Şimdi bu bir zincirlik iki boşluğa yine birer tane V yapacağız. Hemen bakın, ilk bir zincirlik boşluğuma yine üçlü trabzan yapacağım. 3 seferde çıkıyorum. Hemen 2 zincir çektim.
Bu sırada ilk V'mi oluşturuyorum. Aynı yere tekrar üçlü trabzan. Bakın. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa yine geçiş yaptım. 2 zincir çektim. Sadece bu V'leri oluştururken 2 zincir çekiyoruz. Diğer aralarda bir zincirle ilerliyoruz. Yani şu kenardaki kısımlardan bahsediyorum. Şimdi bir zincir çektim, direkt yine bu su taşı ortadaki modelimizin yapımına geçtik. Aynı yuvaya 4 tane önce üçlü trabzan yapıyoruz. 3 4 arada 2 zincir, yine aynı yere 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıkıyorum. Tığımı 2 kez doluyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 2 kez doladım. 2, 2, 2. Evet, bakın bu şekilde artırarak devam edeceğiz. V'miz bir taneydi. Bu sırada 2 tane V'yi çıkardık. Yine bir zincirle tığımı 2 kez dolayıp sıradaki boşluğa bir V oluşturacağız. Arada 2 zincir çekiyorum. Ve buradaki yan taraftaki bu taraftaki ilk V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim. V'yi atlayıp alt sıradaki V'yi atlayıp diğer boşluğa. Üçlü trabzan, yine 2 zincir. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Burada da 2 V oluşturduk. Şimdi yine bir zincir çektim ve 1 2 3. trabzana zincirlere batmıyoruz. Zincir tepelerine ben batmıyorum. Çünkü ön kısmı da potluk oluşmasın, gergin durmasın diye 3. trabzan tepelerine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi bir kaçıncı sıraya geçtik? 1 2 3 4 5. sıraya geçiş yapıyoruz. 4 zincir çektim, yine örgümü çevirdim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bandanamızı ilerleteceğiz. Bir sıra daha gösterdikten sonra çok kolay, çoğumuz çözmüşsünüzdür. Hemen yine ilk trabzan tepesine tam dibine 4 tane çektiğimiz 4 zincirle birlikte trabzanımız olacak. 2 kez doluyorum. Trabzanlarımızı hep 2 kez dolarak yapıyoruz sonuna kadar. Bir zincir çektim. Şimdi bu sırada 2 tane V'miz vardı. Burada 3 taneye çıkacak. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bir zincirle oluşturduğumuz boşluklara yapacağız bu V'leri. Şimdi sıradaki boşluğa geçtim. 2 zincir çekerek aynı yere yine bir tane üçlü trabzan yaparak ilk V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim. 2 kez doladım. Sıradaki bir tane V atlıyorum. Bakın alt sıradaki V'yi atlayıp bir zincirle oluşturduğum yuvaya geçiş yapıyorum. 2 zincir çektim. Hemen aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıp bu sırada da ikinci V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim. Sonraki boşluğa geçtim. 2 zincirle üçüncü V'yi oluşturduk. Bakın, bir de 2'ye çıkardık, 3'e çıkardık. Bir üst sırada 4 olacak. Bu şekilde artırarak devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Yine ortadaki su taşı modelimizi kuracağız. Şimdi hemen buraya önce 4 tane üçlü trabzan. Çok hafif, çok da kolay bir model. Yani rahat kullanılacak bandana modelleri arasında ilk 3'e girer. Kesinlikle 2'yi de zorlar. Ben çok sevdim kullanımı, hafifliği. Hani böyle günlük, böyle saçıma takıp hemen dışarı çıkayım dediğimiz bir model.
Evet, su taşı bakın burada 3 tane yapmışım. Bunu geriye alacağım. Unuttum. Buralarda 4 su taşı trabzanımız olacak. Dördüncüyü yapmayı unuttum. Bu sırayı da sonuna geldiğimizde zaten çözmüş olacağız. Sürekli bu şekilde ne kadar büyük yapmak isterseniz, ben dediğim gibi yetişkin için 16 sıra yaptım. Şu su taşı orta modeli sayarak 16 sıra yaptım. Siz daha küçük isterseniz 15, 14, küçük çocukları, kız çocukları için 12, bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen ortadaki modelimizi kurduk. Bir zincir çektim. Yine sıradaki boşluğa V oluşturacağım. Aynı yere 2 zincir çekip bir tane daha üçlü trabzan, bir zincir çektim. V'yi atlayıp sıradaki bir zincirlik boşluğa yapıyoruz bu V'leri sürekli. Yine aynı yere 2 zincir çekip bir V oluşturdum. Bir zincir çektim. Şimdi burada çektiğim bir zincirlik kısmı bir üst sırada V yapacağım. Yani bu şekilde, matematiği çok kolay. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 2 zincir çektim. Aynı yere yine bir V oluşturdum. Bir zincir çektim. Tekrar 1 2 3. trabzana, zincir tepesine batmıyoruz. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Hemen aynı alt sıralarda ne yaptıysak her sıra aynı tekrar arkadaşlar. Yani çözülecek, çözülmeyecek bir örnek model değil. Kafanız karıştıysa hemen bir alt sırada ne yaptığımıza bakın. Bu şekilde ilerlerseniz adım adım çok rahatlıkla örebileceğiniz bir model olacaktır. Bu şekilde tamamladım. Bundan sonrasını istediğimiz ölçüye gelene kadar örelim birlikte. Sonra kenar oyalarını, bağcık kısımlarını yaparak bandanamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, ön taraf bu şekilde ilerleyecek. Şu kenar kısımlarında yaptığımız, bize göre kenar ama aslında bandanamızın ön tarafı bura olacak. Yan taraflarda artırmalarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 16 sıra yaptım burayı. Toplam su taşı yolunu 16 sıradan oluşturdum bandanamı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, 16 sıra yaparak ilerledim. Hemen buranın sık iğnesini yapacağız. Sonrasında kenar oyalarını yaparak bandanamızın bağcık kısmını da tamamlayıp tamamlamış olacağız. Şöyle tekrar saymak istiyorum. İlk çektiğim 7 trabzan dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siz de 16 sıra yaparak bunu büyütün. Sonrasında şu kenar kısmını yaparak devam edelim. Evet, şimdi hemen bandanamızın kenar kısımlarına, şu ön kısmının sık iğnesini yapacağız. Çevirdim. Bakın, modelimin 16. sırasını ördüm. Bu şekilde sonuna kadar geldim. Son 4 tane üçlü trabzanı yaptım. Burada bir zincir çektim. Bu trabzanlarımızın kenarda kalan şu tekli kanatlarının içerisine üçer tane sık iğne yapacağım. 3 sık iğnemi yaptım. Sonrasında bakın, tam bu köşede oluşan bu boşluğa giriyorum. Bir sık iğne, yine 1, 2, 3 sık iğne. Tekrar yine burada bakın bir boşluk oluşuyor. Tam tepe noktasına battığımız için trabzanlarımızı yaptığımız o boşluğa bir tane yapıyorum. Sonrasında bu tek kanatlarının içerisine 3 tane. Bir tane yine bu
hemen aradaki boşluğa 3 tane trabzanlarımızın bu tek kanatlarının içerisine 3 sık iğne, yine aradaki boşluğa bir trabzan, içerisine kanadı, yani tek kanadının içerisine 3 tane yapıyoruz. Bu şekilde bir ucuna kadar devam edelim, sonuna kadar. 1 2 3 tane ve hemen şurada oluşan bakın boşluğa bir tane yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Hemen görünen şu boşluk içerisine bir tane yaptım. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim. Sık iğne sıramızı bu başa kadar ilerletelim arkadaşlar. Tam şu orta kısma geldim. Burayı göstermek istiyorum. Hemen bakın 6 tane trabzan, 7 trabzan, ikili trabzan yaptığımız nokta, yine şu boşluğa bir tane sık iğne, hemen yanındaki trabzanın ortasına bir tane, bir de tam bakın sihirli halkamız vardı burada, hemen o ortaya bir tane yapıyorum. Yine yanına geçiyorum, hemen bir sık iğne, bu boşluğa bir sık iğne, yine direkt bu 4 tane zincirli kenar kısımlarından aynı şekilde yaptığımız gibi ilerliyoruz. Boşluklara bir, trabzan aralarına 3 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bakın daha da düzgün bir görüntümüz oldu bandanamızın ön kısmı. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle geldim, bakın sonuna kadar 3 trabzan yaptım. Hemen şu ilk trabzan tepesine bir sık iğne ile geçiş yapacağım. Sonrasında bu taraftaki bağcık kısmını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 bağcığımızı yapıp sonrasında kenar oyasına geçeceğim. Şu şekilde ben normalde 55-50 zincir çekiyordum, 45-55 arası kaydırma yöntemiyle iniyordum aşağıya. Şimdi yine 55 santim, 55 zincirden 10 zincir daha, 10-15 zincir daha fazla çekeceğim. Çünkü şöyle uçlarına ahşap boncuk takacağım bağcıklarımın, biraz daha güzel hafif bir bandan olduğu için güzel bir hava katsın diye. Şöyle toplamda ben 65 zincir çekerek ilerleyeceğim. Sizler de 65 zincirinizi ya da 60 zincir fark etmez, 60 zincir çekelim. Sonrasında boncuğumuzu takıp tekrar yan kısımlarına devam edelim. 60 zincir çekerek devam edelim. 60 zincir çektim. Hemen kaydırma ilmeğiyle yanındaki ilmekten aşağıya ineceğim. Dilerseniz bu şekilde de takabilirsiniz ucuna, ama ip kenarında göründüğü için ben kaydırma yöntemiyle aşağıya indikten sonra ucuna ahşap boncuk içerisinden geçirip bir düğüm atarak boncuğumu o şekilde takacağım. İçerisinde, yani dışarıdan ip falan görünsün istemiyorum. Ama siz farklı yöntemlerle de takabilirsiniz. Sonuna kadar inelim. Bu 60 zincirlik bağcık üzerine kaydırma tekniğiyle ilk çektiğimiz zincire kadar örelim. Evet, şimdi sonuna kadar geldim. Hemen dibine yine bir kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Burada bir zincir çektim. Kenar oyasına geçiş yapacağız. Şu şekilde, zaten bu ahşap boncukların bu boşlukları çok büyük oluyor. Rahatlıkla giriyor arkadaşlar içerisine. Şöyle gördüğünüz gibi şu ucundan hafif bir düğüm atıp iyice sıkılaştıralım. Tam uç kısmına getirelim. İçerisinde kalsın. Yani çok fazla görünmesin. Biraz daha sıktığımız zaman rahatlıkla çıktı.
fazla çektirdiğim için. Evet bakın. Evet soktum ben. İçerisine şu şekilde ucunda görüntüsü olsun yeter. Şöyle ahşap boncukla bağcı bir hava katsın istedim. Bu şekilde geçirip ucunu da kesebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şu hafif şu uçta kalan kısmını da evet kesip görüntüsü tamamının içeride olmasını sağlayabilirsiniz. Hemen şimdi kenar oyasına geçiş yapacağım ben. Kenar oyasına geçmeden önce şurayı göstermek istiyorum. Burayı kapatmıştık zaten. Bir sık iğne ile şu trabzan 3 tane trabzan görüntüsü var. Şu ortadakini bulalım. Yani bir sık iğne ile de o trabzana geçiş yapalım. Tam batacağımız yerlerin mesafesi tam e, ortası olsun yani ayarları. Hemen evet şimdi ne yaptık? Arayı bulduk. Hemen 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığımı bir kez ipimi dolayıp 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine şöyle çektirerek 1, 2, 3 tane fıstık ip çektirip bir tane fıstık oluşturuyoruz. Hepsini birlikte çıkardım ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen aynı yere kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1 2 3 4 5 zincirle bakın şu V'ler var ya, V ortadaki V'lerin tam ortasına sık iğne ile kapatıyorum. İlk oyamızı, kenar oyamızı tamamladık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. İpimi tığımı bir kez dolayıp 1 2 3 4 5. zincir içerisine bir tane çektirdim, tekrar bir kere doluyorum. İkinciyi çektim, tekrar bir kere tığıma ipimi dolayıp üçüncüyü çektim. Böyle üçlü bir fıstık. Hemen hepsini birlikte çıkarıyorum ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. Bu şekilde uçlarında fıstıklarımız olan oyalarımız. 5 zincir çektim. Yine sıradaki V içerisine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Tığımı bir kez dolayıp 1 2 3 4 5. ilmek içerisinden 1 2 3 hepsini birlikte çıkıp kapatıyorum. 1 2 3 zincirle yine aynı yere kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekerek sıradaki V içerisine sık iğne ile kapattım. Bu şekilde kenar oyalarımızı yapalım. Hafif bir bandana olduğu için çok ağır bir oya olsun istemedim. Sonuna kadar şu köşe kısmına kadar aynı şekilde örerek ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kenarlarına indim. Bakın son köşeye geldiğimde buradaki V'ye batmıştık. Şimdi bir fıstık oluşturup 1 2 3 4 5 zincir çekerek şurada 4 trabzanın sonuncusunun tepesine batıyorum. Tam ortaya geçmiyorum. Çünkü arası çok burada geniş olmuş oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu tam uç noktada bir tane zincir fazla çektim. Normalde 10 zincirdi. Bunu bir tane 1 2 3 4 5.'ye yine bir fıstık oluşturacağım. Bir zincir fazla çektim. Tam uç noktası olduğu için aynı orantıda devam etsin diye 3 zincirle yine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada da 6 zincirimiz var. Yine 6 zincirle bakın şimdi sıradaki
Şu iç kısma batmadan ilk trabzan tepesine kapattım sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yine devam ediyoruz. 10 zincirle 1 2 3 4 5, beşinciye yine bir fıstık oluşturacağım. 2 3 kez çekip hepsini birlikte çıkıyorum ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğa kaydırma ilmeğiyle kapattım. 4 5 zincirle şimdi yine sıradaki V içerisine sık iğne ile kapatarak bu uç noktasını tamamladık. Şimdi aynı yukarıya doğru devam edelim. Burada da bağcığımızı yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sonuncusuna geldik. Bakın aynı köşede ne yaptıysak 5 zincir çekip yine buradaki 3 trabzanın şu ortadakine batarak bu aradaki mesafe çok açık olsun istemedim. Hemen ne yapıyoruz? Yanındaki trabzana sık iğne ile geçiş yaptım ve buradaki bağcığımızı yaparak tamamlayacağız bandanamızı. Yine 60 zincir çekeceğiz. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 zincir çekip yine kaydırma yöntemiyle sonuna kadar gelip burada birleştirip kapatacağız. Bandanamızın sonunu da gelmiş olacağız. Devam edelim. 60 zincirle bir bağcık oluşturalım. Sonrasında diğer ben boncuğumu da oradaki karşı taraftaki bağcıkta nasıl taktıysak aynı şekilde takıp sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın hemen şurada başlarken sık iğneye bir zincir çekmiştik. İlk sık iğnemizin tepesine birleştirdim kaydırma ilmeğiyle ve burada ipimi kesiyorum. Boncuğumu takacağım ve ütü yapacağım. Yüksek ısıda da ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Koton ip olduğu için kesinlikle ip yapısı hiç bozulmuyor. Yüksek ısıda da ütüleyerek üzerine ince bir bez veya tülbent koyarsanız daha garanti olur. Sade de bir şey olmuyor. İplerimi temizleyeceğim. Boncuğumu da takıp ütümü de yapıp yine sizlerle birlikte kapanışı yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın ütümü de yaptım. Şahane bir bandan oldu. Gerçekten sonucu muhteşem. Hafifliğini görüyorsunuz. Ütü yapmış hali. Ön kısmı da benim bakın bu şekilde gayet düz bir bandana formunda. Sayılara, örülüş sırasına dikkat ederseniz siz de bu şekilde güzel bir bandana elde etmiş olursunuz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.